Ramazan kültürünü pek çok yazarımız kaleme almıştır eserlerinde. Sürekli olarak anlatmışlardır. Örneğin Ahmet Rasim anlatır Ramazan'ı. Sonra Sermet Muhtar Alus, hatta Haldun Taner. Peki, İstanbul'a gelen yabancı yazarlar, gezginler acaba Ramazan hakkında neler söylediler? Yani bir de pencerenin dışından bakalım İstanbul'daki Ramazan kültürüne. Gördüğümüz ilk insanlardan biri Büsbek. Büsbek, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya elçisidir. Büsbek, Ramazan ayı kış mevsimine denk gelince iftar saatinin belli olması için minarelere kandiller asıldığını yazar. Çok ilginçtir. Büsbek görevli olarak İstanbul'a geldiğinde der ki, bu şehirde bir de zürafa yaşıyormuş ama ben gelmeden kısa bir süre önce ölmüş. Çok istedim, beni kırmadılar, toprağı açtılar, zürafanın kemiklerini gördüm. Ne garip. O yıllarda zürafa kolay bulunan bir hayvan değil. Yani televizyon programları yok. Ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya elçisi için gömdüğümüz yerden zürafanın kemiklerini çıkartıp ona gösteriyoruz. Çok garip. Ve yine Ramazan'ı anlatanlardan biri, bence en iyi anlatanlardan biri bir İngiliz genç kız. Julia Pardue. Julia Pardue 1838 yılında, evet, 2. Mahmut döneminde geliyor İstanbul'a. Babası asker, diplomat, görevli. Onunla beraber geliyor. İstanbul'u anlatıyor Julia Pardue ve mükemmel anlatıyor. Zaten 14 yaşındayken bir şiir kitabı yazmış. Çok yetenekli bir kalemdir İngiliz edebiyatında Julia Pardue. Neler anlatmıyor ki efendim? Örneğin kapalı çarşıya bir at arabasıyla gidiyor. Bindiği at arabasını Kül Kedisi masalındaki o bal kabağından yapılan at arabasına benzetiyor. Çok masalsı bir anlatımı, bir kalemi var İngiliz genç kızın. Ve gelin alayına denk geliyor. 2. Mahmut'un kızı Mihrimah Sultan evleniyor. Ve bütün çeyizi herkese gösteriliyor. Julia Pardue de görüyor. O çeyizde gelin alayında Mihrimah Sultan'ın terliklerini yine Kül Kedisi'nin terliklerine benzetiyor. Kül Kedisi'nin sonu mutlu bitiyor. Masalın sonunda Kül Kedisi prensle birlikte oluyor. 2. Mahmut son derece narin, ince olan kızı Mihrimah Sultan'ı 24 yaşında evlendiriyor. Ne yazık ki Julia Pardoe'nun görmüş olduğu o düğünden sonra doğum yapmak isterken, doğururken ne yazık ki Mihrimah Sultan gencecik yaşta ölüyor. Onun sonu hiç de öyle güzel bitmiyor. İşte Julia Pardue Ramazan gecesi çok zengin bir İstanbul'un konağında iftara katılıyor. Harem tarafında, kadınlar bölümünde. Bize iftar sofrasını anlatıyor. Ve diyor ki iftardan sonra bir kadın geldi, masallar anlatmaya başladı. Kim bu? Meddah. Demek ki kadın meddahlar da vardı, elbette vardı ve onlar konakların harem bölümünde masallar anlatıyordu. Buharlı gemiler ortaya çıkınca İstanbul'a gelenlerin sayısı arttı. Onlardan biri Gérard de Nerval, Fransız şair Nerval. 1843 yılında Abdülmecit döneminde İstanbul'a geliyor ve Ramazan ayında sokakta Abdülmecit'i görüyor, şapkasını çıkarıp selamlıyor. Abdülmecit ona öyle bakıyor. Diyor ki Nerval, sonradan öğrenecektim. Padişah selamlanmazmış. Ve Nerval Ramazan ayında Hacivat ve Karagöz seyrediyor. Çok enteresan. Bütün Hacivat ve Karagöz oyununu olduğu gibi kitabına naklediyor. Arkadaşı çeviriyor ona ve Karagöz oyununu olduğu gibi yazıp anlatıyor. İstanbul'a gelenlerden biri yine İtalyan yazar. Çocuk Kalbi'nin yazarı Edmondo de Amicis. Onun 1874 yılında çıkan kitabında yine Ramazan vardır. Ramazan'a denk geliyor Amicis'te ve Ramazan'ı bize kayıkçılar anlatıyor. İstanbul'un ünlü kayıkçıları. Diyor ki Edmondo de Amicis, Galata Köprüsü'ndedir. Vakit akşam, Haliç'e bakıyorum 1000 tane kayıkçı. Hepsi duruyor, ellerinde ekmek bekliyorlar. 1000 tane kayıkçı, ellerinde ekmek. Akşam ezanı okunuyor, oruçlarını açmak için hep beraber aynı anda 32.000 diş ekmeği ısırıyor. Gerçekten de düşünsenize. Yani tam böyle bir sinema sahnesi değil mi? Haliç'te 1000 tane kayıkçı ellerinde ekmek ve aynı anda ekmek yiyorlar.
İstanbul'a gelen gezginler arasında bizi en çok seven biri vardır. Ve o da bir kayıkçıyla anlatır bizi bütün dünyaya. Der ki, İstanbul'da bir kayığa bindim. Adam zar zor güç koşullarda akıntıya karşı kürek çekti. Beni bir yakadan öteki yakaya geçirdi. Kendisine fazlasıyla para verdim ama o avucuma baktı, hakkı olanı aldı ve ötesini bana geri uzattı. Hayır dedim, kalsın. Olmaz dedi kayıkçı. Benim hakkım bu kadar. Ve diyor ki o yazar, Türkler kadar dürüst, sözüne güvenilir. Başka bir millet göremezsiniz. Bizi çok seviyor. Kayıkçımızla çalışan, ekmeğini dürüstlükle kazanan insanları görerek bunu söylüyor. Danimarkalı ünlü yazar Hans Christian Andersen. Ve ne garip, ne düşündürücü. İstanbul'da Andersen'in bir heykeli yok. Fakat ben Kartal'da masal müzesini kurduğumda müzenin bir köşesine masal kitapları satan bir kitapçı dükkanını canlandırdım. Eskiden İstanbul mahallelerinde sadece masal kitapları satan, sadece kitap satan, kırtasiye değil, böyle küçük kitapçılar vardı. Gittiğinizde görün lütfen Kartal Masal Müzesi'nde. O tasarladığımız kitapçı dükkanında oturup masal kitaplar arasında size bakan Hans Christian Andersen'dir. Onun heykelidir. Böylelikle İstanbul, insanlar hakkında en güzel sözü söylemiş olan Hans Christian Andersen'e vefa borcunu ödemiştir. Geldik bir Mahya Işıkları'nın daha sonuna. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affola.